Bristol'da havanın tadı gerçekten kaçmaya başladı. O yüzden kendimize böyle sıcak bir yerler arıyoruz. En azından böyle 1-2 hafta kendimize gelelim diye ama genelde yine soğuk ya buralar. Bak İrlanda var şurada. Şu yön İrlanda'ymış. Galler, daha yeni gittik. İskandinavya buradan da soğuktur. Şurada Portekiz var, ister misin? Portekiz iyidir bence bu mevsimde. Portekiz uyar, süper. Kemiklerimiz ısınır. Tamam o zaman şu yön. Gel. Aynen böyle devam. Şaka değil vallahi. Ciddi biraz ısınmaya gidiyoruz. Uzun bir süredir İngiltere'deyiz ve güneşli günlere hasret kaldık. Ama rotamız Avrupa'nın en güneşli ülkelerinden birisi. Doğru yere gidiyoruz yani. Bakın İngiltere'nin o soğuk ve yağmurlu havasından kurtulduk bile. Artık Portekiz semalarındayız. İlk rotamız ise Porto. Son diyeceğimizi şimdiden söyleyelim. Biz Porto'ya bayıldık. Ve sizler için dolu dolu 2 günlük bir gezi rehberi hazırladık. Biz çoktan hazırız. Eğer siz de hazırsanız Maps and Bags Porto başlıyor. No azul do céu altaneira, teu faro cheirava a cegueira, de amor de freguês. Será por isso talvez que ao sabê-los tão fatais, Deus fez os teus, não fez mais. Por ver o perigo que fez, Deus fez os teus, não fez mais. Por ver Portekiz seyahatimiz başlıyor. Ülkenin kuzeyinden başlayıp güneyine doğru devam edeceğiz. Dolayısıyla ilk durağımız Porto. Porto ile başlıyoruz. Aslında biz Porto'ya dün geldik. Dün akşam geldik. Akşam 5 gibi otelimize vardık. Sonrasında ufak bir yürüyüş yaptık şehirde. Böyle şehirle bir ısınma turları attık. Çok etkilendiğimizi söyleyebiliriz bu arada. O yüzden bugün için çok heyecanlıyız. Bakalım neler göreceğiz. Aslında turumuza Porto ile başlamanın ayrı bir önemi var. Çünkü zaten ülkeye ismini veren yer burası. Porto şehri. Portekiz ismi Porto'dan geliyor. Porto ne demek peki? İşte bu Porto, Port, bunlar birçok dilde olduğu gibi Portekizce'de de liman anlamına geliyor. Porto da zaten bir liman şehri. Porto aynı zamanda bir okyanus şehri. Haritada Porto'nun solunda kalan o maviliğe bakarsanız orası bir deniz değil, kendisi Atlantik Okyanusu oluyor. Dolayısıyla Porto hem bir liman şehri, aynı zamanda bir okyanus şehri. Şu an otelimizdeyiz, kahvaltımızı yapıyoruz ve günün biraz planını çıkarıyoruz. Birazdan yola çıkacağız şehri keşfe, bakalım neler göreceğiz. Şehirde bir yerlerde görüşürüz. Günümüze bir kitap eviyle başlıyoruz. Lello kitap evine geldik. Burası bildiğiniz kitap evleri gibi değil. Öncelikle Portekiz'deki en meşhur kitap evi, hatta belki de Avrupa'daki en meşhur kitap evi olabilir. Zaten arkadaki sırayı gördüğünüzde de burada kitap evinden öte bir şeyler olmalı demişsinizdir siz de. Öyle de. Gerçekten içerisi çok etkileyici bir iç mimariye sahip. Özellikle bir merdiveni var. Gerçekten görülmeye değer. Ama asıl burayı meşhur eden şey Harry Potter. Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling yaklaşık 2 sene kadar Porto'da yaşamış ve bu süre boyunca bu kitap evine çok gelirmiş. O dönem felsefe taşını yazıyormuş ve o kitabın bir kısmını burada bu kitap evinde yazmış. Tabi zamanla Harry Potter severler sayesinde burası çok daha fazla turistik bir yer haline gelince bu kitap evinin girişini paralı yapmışlar. Artık 5 euro vererek içeri girebiliyorsunuz. Ama içeride bir kitap aldığınızda bu 5 euroyu kitabın ücretinden düşüyorlar. Biz de zaten güzel bir kitap aldık içeriden.
Bu arada kitap evinin içi tam bir Instagram mafyası gibi. Özellikle bu merdiveni bir saniye bile boş yakalamak mümkün değil. Kitap evi olduğuna bakmayın, aslında çoğu kişinin derdi kitaplardan çok bol like'lı bir merdiven fotoğrafı çektirebilmek. O yüzden eğer siz de burada fotoğraf çektirmek isterseniz bir Maps and Bags tavsiyesi, Porto'da gününüze ilk olarak burasıyla başlayın. Ne de olsa ne kadar az insan o kadar çok foto. Porto'da en çok dikkat çeken yapılardan birisi de böyle dimdik yukarı doğru uzanan Klerigos Kulesi ve hemen yanındaki Klerigos Kilisesi. Bu arada Klerigos ise ruhban sınıfı, din adamı, rahip gibi bir anlamı var. Rahipler Kilisesi ve Kulesi diyebiliriz buraya. Kiliseyi ücretsiz olarak gezebiliyorsunuz ama kulesine çıkıp böyle 360 derece Porto manzarasına bakmak isterseniz 6 euro gibi bir ücreti var. Biz şu an için buna gerek olmayacağını düşünüyoruz çünkü planımızda bazı manzara noktaları var. Güzel manzaralar göreceğimizi umuyoruz. Eğer bugün bizi tatmin etmezse yarın belki tekrar bir uğrarız buraya. Şu an Carmo ve Carmelitas kiliselerinin önündeyiz. Kiliseleri diyorum çünkü aslında arkamdaki yapı tek bir bina gibi gözükse de iki ayrı kiliseden oluşuyor. Ve çok da enteresan bir hikayesi var. Aslında orijinalinde sadece soldaki kilise varmış. Zenginlere hitap eden bu kiliseye sıradan halkın gitmesine izin verilmiyormuş. Bunu kafaya takan, fakir kesime hitap eden papazlardan bir tanesi gelmiş demiş ki ya demiş bana bir arsa gösterirseniz demiş ben halka açık bir hastane yapmak istiyorum. Tabi böyle konu sağlık olunca toplum sağlığı demişler ki tamam ya istediğin arsayı al ve bunun üzerine bu fakir papaz hemen gitmiş bu kilisenin yanındaki arsayı almış. Gerçekten bir hastanede yapmış. Fakat hastanenin önüne bir kilise yapmış ve buraya tabii normal halk da gelebiliyor. Tabii zengin kilisenin papazları buna çok bozulmuşlar. Hemen gitmişler Vatikan'a ya demişler Papa böyle böyle bir durum oldu. Papa da demiş ki olmaz. İki Katolik kilisesi aynı duvarı paylaşamaz. Yeni yapılan kilise yıkılacak. Ve bu haberle son derece sevinen zengin papazlar gelmişler fakir papaza Papa'nın verdiği kağıdı göstermişler. Fakat bizim fakir papaz zeki, kurnaz adam böyle tongaya düşmez. Demiş ki yo demiş biz aynı demiş şeyi paylaşmıyoruz ki duvarı paylaşmıyoruz. Aslında iki kilisenin ortasında bir ev var. Nitekim dikkatli bakarsanız iki binanın arasında böyle 1 metre genişliğinde pencereleri olan küçücük bir ev göreceksiniz. The Hidden House olarak geçiyor. Ve bu Hidden House sayesinde fakir halkın da gelebileceği bir kilise bugüne kadar varlığını sürdürmüş. 3,5 euroluk bir ücret karşılığında hem kiliseyi hem de Hidden House'u gezebiliyorsunuz. Bu arada ben konuşurken kafanıza şu soru takılmış olabilir. Sağdaki kilise nasıl fakir halka hitap edebilir? Daha görkemli ya soldakinden diyebilirsiniz. Ki nitekim öyle. Soldaki kilise gerçekten de daha sönük. Aslında daha da sönükmüş. Çünkü soldaki kilisenin solunda göreceğiniz şık kule ilk yapıldığında yokmuş. Fakir halka yapılan kilisenin yapımı tamamlanınca zengin papazlar demişler ya bizimki çok böyle ezik kaldı ya buna bir şey mi yapsak demişler. Ve yanına biraz daha görkemli durması açısından böyle üzeri çini süslemeli güzel bir kule yapmışlar. Şimdi de sizi sardalya konservesi satan bir dükkana götürüyoruz. Portekiz'de zaten sardalya konservesine bayağı bir denk geleceksiniz ama burası çok özel bir yer. Sadece konserve satan bir yer ne kadar güzel olabilir ki demeyin. Bir şey almasanız bile buraya bir girip çıkın.
Her yıl için ayrı konserve paketi yapmışlar. Hepsinin üzerinde de o sene doğan birkaç kişinin ve yaşanan önemli bir olayın bilgisi var. Konservelerin tanesi 7 euro. Bu dükkanın hemen bitişiğinde ise lokal bir Portekiz sokak lezzeti olan bir bacalhau dükkanı göreceksiniz. Bacalhau nedir derseniz bunu o müthiş enerjisiyle Marcelo kardeşimizden dinleyelim. Okay, guys, this is cod fish cake with cheese, Portuguese traditional food. This is my best friend production here. Let's go watching. And my best friend forever here. Having finally cod fish cake, always the same bacalhau with cheese and wine Porto wine together. This is glass. You go home, one gift. Okay? Enjoy, spice up your life all the time. Burası Portekiz'de oldukça yaygın bir zincir bu arada. Hem Porto'da hem de Lizbon'da birçok şubesine denk geleceksiniz zaten. Şimdi de San Francisco Kilisesi'nin önündeyiz. Burası da dışarıdan bakıldığında oldukça etkileyici bir görüntüye sahip ama buranın asıl olayı içeride. İçerideki süslemelerde tam 300 kilo altın kullanılmış. Ama muhtemelen tabii o altınların parasını çıkarmak için olsa gerek giriş ücreti 8 euro. Kiliseye girmek için 8 euroluk bir bilet almanız gerekiyor. Biz tabii Maps and Bags olarak ekonomik seyahat ettiğimiz için burayı pas geçiyoruz. Aslında biraz merak etmedik değil ama 8 euro da vermek istemedik. Belki bir ayin denk getirebiliriz. Belki Oxford videomuzu izlediyseniz oradan hatırlarsınız. Orada da girişi paralı olan bir yere ücret ödemeyip ayin saatini denk getirip ayine geldik şeklinde içeri ücretsiz girmiştik. Buraya da bir bakalım, belki bir ayin saati denk getiririz. Denk getiremesek de yapacak bir şey yok. Yola devam. Porto'da daha çok görülecek yer var. Baktık ama ayin yokmuş. Hatta burası tamamen bir müzeye dönüşmüş. O yüzden biz yolumuza devam edelim. Buranın hemen yanındaki Bolsa Sarayı'na da dışarıdan bir bakıp Porto Katedrali'ne doğru devam ediyoruz. Evet, şimdi de Porto Katedrali'ndeyiz. Bunun için şehrin en yüksek tepesine çıktık. Çünkü katedrali şehrin en yüksek noktasına yapmışlar. 1200'lü yıllarda yapılmış bir yapı bu arada. Dışarıdan bakıldığında böyle bir kale görüntüsüne sahip. Aslında benzer bir durumu Lizbon Katedrali'nde de göreceğiz. Bu kale görüntüsünün olmasının sebebi ise bu yapının eskiden aslında sadece bir katedral değil, aynı zamanda şehrin savunması amaçlı kullanıyor olmasından sebep. Gelin içinde hep birlikte bakalım. Evet, katedralin içini sadece 3 euroluk bir biletle gezebiliyorsunuz. Buraya girmenizi tavsiye ederiz çünkü içeride sadece katedral değil, farklı şapeller, hazine odası, seramik kaplı avlular ve kulesinden mükemmel bir Porto manzarası sizleri bekliyor. Katedralden çıkınca şehre inerken bu Pena Ventosa sokağını kullanabilirsiniz. Oldukça güzel dar bir sokak ve ortasında sevimli bir meydanı var. Buradaki kafede bir kahve molası gayet güzel olabilir. Ama bizim biraz karnımız acıktı. Biz öğle yemeğine gidiyoruz. Bizi az çok tanıdıysanız kapalı yemek pazarlarını ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuzdur. Bu konuda Porto'daki adresimiz ise Bolhava Market. Burası şu sıralar tadilatta, gelirken bunu biliyorduk ama belki açık bir iki stand buluruz diye düşünmüştük.
Meğer burada iş bayağı büyükmüş. Biz o yüzden yemek için B planımıza gidiyoruz. Öğle yemeği için kendimize meydanda güzel bir kafe bulduk ve biraz geleneksel yemeklerin tadına bakalım dedik. Önümde gördüğünüz bu canavar Franceschina diye bir sandviç. Evet, bir sandviç, hiç sandviçe benzemese de. Üstü peynirle kaplı. İçindeki malzemeler farklılık gösterebiliyor. Ben rosto ve sosisli olanını tercih ettim. Ciddi anlamda güzel ama 4 kişilik falan. Portekiz'de bira içmek istediğinizde karşınıza genelde Superboc birası çıkacak. Portekiz'in en ünlü biralarından birisi. İsmi çok iç açıcı gelmeyebilir ama güzel bira. Yani bir de süper diye de vurgulamışlar. Yani süper demese bir derece kabul edilebilir ama güzel bira. Ama yine de ismi içinizi açmazsa Sagres diye başka bir Portekiz birası var. Onu deneyebilirsiniz. Tabii Porto deyince konu birazcık daha şarap üzerine. Şarapla ilgili zaten konuşacağız. Karnımız doyduğuna göre tekrar Porto'nun bu seramik kaplı kiliselerine devam edebiliriz. Şimdi ise Aziz Ildefonso Kilisesi'ndeyiz. Dakikalar geçmiyor ki yeni bir kiliseye gelmeyelim. Şimdi de Chapelle of Souls'dayız. Ruhlar Kilisesi. Bu bina 18. yüzyıldan kalma bir bina ama üzerindeki seramikler ve 1900'lü yılların başlarında yapılmış. Ve bu seramikler açısından bu kilise bugün gördüğümüz diğer kiliselere göre bir noktada ayrışıyor. Bugün gördüğümüz kiliseleri hatırlarsanız genelde bu seramik uygulaması kiliselerin sadece bir cephesinde uygulanmıştı. Ama burada Chapelle of Souls'da binanın görülebilen tüm cephelerinde bu seramikleri görebiliyorsunuz. Ve ayrıca bana göre bugün gördüğümüz binalar arasında en güzellerinden birisi. Ruhlar Kilisesi'nin hemen karşısında Porto'nun alışveriş caddelerinden biri olan Santa Caterina Caddesi'ni göreceksiniz. Günün her saati sokak sanatçılarıyla dolu bu caddeyi de es geçmeyin deriz. Bu cadde üzerinde Porto'nun en popüler kafelerinden biri olan Majestic Cafe'yi de göreceksiniz. Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling'in bir dönem Porto'da yaşadığını söylemiştik. O dönemlerde Lello Kitap Evi'nde olduğu kadar bu kafede de vakit geçirirmiş. Yani felsefe taşının bazı sayfaları da bu kafede yazılmış. Evet, Porto'da ilk günü bitirdik. Bugün epey bir yer gördük ve güzel bir akşam yemeğini hak ettik. Bu akşam için Selam bize çok güzel lokal bir Porto restoranı buldu. Keyifli ve salaş bir ortamda lezzetli Portekiz yemekleri için bu mekanın adını mutlaka not edin. Pişman olmayacaksınız. Porto'da muhteşem bir keşif, tam bir esnaf lokantası buldum. Genel olarak deniz mahsulü ağırlıklı, sardalya ızgaramız var, kalamar, kroket gibi bir şeyimiz var. Var da var, keyfimiz çok yerinde.
Obrigada. Vay, çok güzel. Şuna bak. Hiç böyle ahtapot salatası gördün mü? Yediğimiz her şey o kadar lezzetliydi ki yemeklerin görüntüsünü çekmeyi hatırladığımızda çoktan yemeklerin sonuna gelmiştik. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Porto'da ikinci güne başlıyoruz. İlk gün bizim için çok güzel geçti. Çok güzel yerler gördük ve biz Porto'dan gerçekten çok etkilendik. Porto'ya bayağı bir yükseldik. Bugün de güzel bir gün geçeceğini düşünüyoruz. Listemizde birkaç şey kaldı. Öncelikle onlarla başlayacağız sabahtan. Sonrasında biraz vaktimiz kalacağını düşünüyoruz. O yüzden o fırsatı değerlendirip böyle o Porto'nun dar, bohem sokaklarında kaybolmayı hedefliyoruz. Sonrasında o Porto'nun ikonik köprüsü bugünkü planlarımız dahilinde. Öğleden sonra bir şarap tadımımız olacak. Akşama da çok güzel bir fado etkinliğine gidiyoruz. Yani dop dolu bir gün yine bizleri bekliyor. Biz hazırız. Eğer siz hazırsanız Maps and Bags Porto ikinci gün başlıyor. İkinci güne bir manzara tepesiyle başlıyoruz. Hayran kaldığımız Porto'ya bir de bu açıdan bakalım istiyoruz. Şu anda belki dünyanın en güzel tren istasyonlarından birindeyiz. Sao Bento tren istasyonundayız. Eğer Porto'ya trenle gelecek olursanız zaten ilk geleceğiniz yer burası olacak. Ve bu durumda şehri gezmeye başlamanız biraz zaman alabilir. Çünkü burada bir anda kendinizi böyle fotoğraf çektirirken buluyor olacaksınız. Oldukça etkileyici bir bina ve burası eskiden bir kiliseymiş. Hani orijinal olarak tren istasyonu olarak yapılmamış. Kiliseymiş, kiliseden bir tren istasyonuna çevrilmiş. Zaten ismin de Sao Bento olması oradan geliyor. Tabi buraya asıl özel kılan şey bu iç kısmındaki seramik süslemeler. Bu süslemelerde tam 20.000 adet seramik kullanılmış ve bunlardan bir tanesi özellikle ters yapıştırılmış. O seramiğin özellikle ters yapıştırılmasının sebebi ise tek kusursuz olan şeyin Tanrı olması felsefesinden geliyor. Bu arada hangisi ters diye sormayın, bulamadık ama bakınıyoruz. Belki buluruz. Valla bakındık ettik sorduk ama ters olan seramiği bulamadık. Gerçi dünden beri seramik diyoruz ama Portekiz'de bu mavi beyaz renkli seramik süslemelere azuleus deniyor. Bu sanatı Portekizliler Endülüs Emevileri döneminde Araplardan öğrenmiş. Zaten azuleus ismi de Arapçada ufak taşlar anlamına gelen az yulaycıdan geliyor. Şu anda da Porto'nun muhtemelen en geniş meydanındayız. Praça da Liberdade yani Özgürlük Meydanı ve o meydandan arkamda görmüş olduğunuz bu belediye binasına kadar uzanan Avenida dos Aliados yani Müttefikler Bulvarı. Bu arada bu müttefiklerden kasıt Portekiz ve İngiltere. Bu iki devlet, bu iki krallık 14. yüzyıldan bu yana birçok müttefiklik süreci içerisindeymiş. Hatta bu müttefikliklerini güçlendirmek adına zaman zaman böyle iki krallık arası evlilikler de söz konusu olmuş ve Portekiz'in bu İngiltere'ye olan yakınlığı Napolyon'u da çok kızdırıyormuş. Dolayısıyla bu süreçte birçok kez Portekiz Napolyon'u da papaz olmuş. Bu bulvar boyuncaki bütün binalar oldukça görkemli. Hatta ileride bir McDonald's gördük. McDonald's da buraya uyum sağlamış. O bildiğiniz McDonald'slardan değil. Dondurmamızı da yediğimize göre artık Porto'nun en keyifli mahallesine geçebiliriz.
Quando eu era canarinho, ela assistia a sabiá. Ai, a saudade, saudade dela. Ela se foi saudade. Fiquei sem ela, oi. Ai, a saudade. İkinci gün programımız dolu dolu ama benim en çok hevesle beklediğim kısma geldik şimdi. Riviera Mahallesi'ndeyiz. Burası Porto'nun en eski mahallelerinden bir tanesi. Liman bölgesi olduğu için tarihsel olarak genel olarak insanların yerleşim alanı olmuş. Şehir geliştikçe Riviera bölgesi farklı bir anlam kazanmış. Şu anda da turizmin kalbi diyebiliriz. Bir sürü kafeler, restoranlar vesaire var ama bu sizi sakın korkutmasın. Hani böyle çok turistik bir yere gidiyoruz, biraz bozulmuş mudur demeyin sakın. Liman şeridinden bir tık uzaklaştığınız anda sizi son derece tarihi, çok güzel korunmuş bir doku bekliyor. Biz şimdi Riviera sokaklarında kaybolmaya gidiyoruz. Bu yaptığımız seyahatlerde gittiğimiz yerleri bazen beğenmeyebiliyoruz ama genelde gittiğimiz yerleri beğeniyoruz. Bazı yerler oluyor, oraları çok beğeniyoruz. Ama öyle yerler oluyor ki biz niye buraya taşınmıyoruz ki diyoruz. İşte bizim için Porto aynen öyle oldu. Şu anki keyif seviyemizi anlatmamız mümkün değil. Riviera'nın en eski evini bulduk. 13. yüzyıldan kalma. 5 kat. Porto'da yaşamanın faydaları saymakla bitmez. Sağlık garanti bir kere. Her gün bu yokuşlardan, merdivenlerden inip çıkarken yarım saat kardiyonuzu yapıyorsunuz, sağlıklı yaşlanıyorsunuz. Yaşlandığımız kısmına katılıyorum da sağlıklı kısmından çok emin olamayacağım. İkinci günün öğle yemeğinde lig yükselttik. Riviera'da bir teras kafe bulduk. Sangriyalarımızı söyledik. Hamburgerlerimizi bekliyoruz. Manzaraya inanamayacaksınız. Hem yemeklerinin lezzeti hem de müthiş manzarası için Porto'daki yeme içme duraklarınıza burayı da mutlaka ekleyin. Porto'nun bu ikonik köprüsünü en güzel görebileceğiniz yerlerden birisi burası ne de olsa. Şimdi gelin bu köprüye daha da yakından bakmak için tekrar aşağı inelim.
ai a saudade, saudade dela, ela se foi, saudade. Fiquei sem ela, oi, ai a saudade, saudade dela, ela se foi, saudade. Fiquei sem ela. Köprüye Ribeira tarafından baktıktan sonra artık şehrin öbür yakasına geçme vakti geldi. Gelin şimdi karşı tarafa, Gaia bölgesine gidiyoruz. Evet, şu anda belki de Porto'nun en ikonik manzaralarından birinin önündeyiz. Ponte de Dom Luís I, yani Dom 1. Louis Köprüsü'nün önündeyiz. Tabii köprüden önce biraz nehirden bahsetmek lazım. Çünkü takdir edersiniz ki nehir olmasaydı köprüye gerek olmayacaktı. Douro Nehri'nin yanındayız. Bu oldukça uzun bir nehir. İspanya'dan doğuyor. Yaklaşık 900 kilometre uzunluğunda bir nehir ve burada Portekiz'i geçerek ileride bir denize değil direkt Atlantik Okyanusu'na bağlanıyor. Ve nehir bu bölgede Porto şehrini ikiye bölüyor. Nehrin karşısındaki kısım bizim şu ana kadar olduğumuz Porto şehir merkezi. Şu an bulunduğumuz yer ise Gaia bölgesi olarak geçiyor ve bu arkamdaki Dom 1. Louis Köprüsü aslında Porto şehir merkezini Gaia bölgesine bağlayan bir köprü. Köprüye baktığınızda bu demir konstrüksiyonlardan sebep biraz Eyfel Kulesi'ne benzediğini görebilirsiniz ki bu bir tesadüf değil. Çünkü bu köprünün tasarımcısı Seyrik ki Alman bir mühendis olur. Bu adam Eiffel Gustavo'nun ortağı. Birlikte birçok iş yapmışlar Eyfel'le. Hatta bu Douro Nehri üzerindeki 6 köprüden birini birlikte yapmışlar. Bu arkamdaki köprü ise Seyrik'in bir eseri. Dolayısıyla aslında Eyfel'den bazı esintiler görmek çok da tesadüf değil. Köprü 2 katlı bir köprü. Alt katında araç trafiği var. Üst katından ise tramvaylar geçiyor. Yayalar ise her iki katında kullanılabiliyor ama tabii ki manzara için kesinlikle üst katından geçmenizi tavsiye ederiz. Bu arada bu köprüye gelmenin en güzel zamanı gün batımı. Çünkü gerçekten çok güzel bir gün batımı manzarası ve harika bir Porto şehir merkezi görüntüsü sizleri bekliyor olacak burada ama gün batımında şu an biraz vaktimiz var. O yüzden biraz buralarda dolanacağız. Sonrasında bir şarap tadımına gideceğiz. Gün batımında tekrar buradayız. Biz köprüye bu taraftan Gaia bölgesinden bakmayı daha çok sevdik. Çünkü buradan hem köprüyü hem de bugün hayran kaldığımız o renkli renkli evleriyle Ribeirinha'yı görebiliyoruz. Porto şarabının kalbi Gaia bölgesindeyiz. Burası şarap mahzenleriyle meşhur bir bölge. Aslında şarap üretimi burada yapılmıyor. Şaraplar Douro Vadisi'nde buradan yaklaşık 300-350 kilometre bir mesafede üretiliyor ama ticari sebeplerden dolayı 1300'lü yıllardan beri şaraplar buraya getirilmiş mahzenlere. Biz de şimdi bu mahzenlerde şarap tadımına gideceğiz. Şarap tadımı yapmak için burada birçok seçenek var. Onlarca şarap üreticisinin ziyaretçi merkezleri Gaia bölgesinde. Herhangi bir tanesini seçebilirsiniz aslında ama bizce dikkat etmeniz gereken 2 unsur var. Bunlardan bir tanesi köprüden mümkün olduğunca uzaklaşmak. Çünkü köprünün hemen dibindeki şarap üreticilerinin sunumları ve ikramları biraz daha turist usulü olabiliyor diyebiliriz. Bir yarım saat 40 dakika yürümeyi göze alırsanız çok daha otantik şarap üreticilerine ve mahzenlere ulaşmanız mümkün olacaktır. Bir ikinci özellik ise mutlaka tadım yapılan şaraplar arasında 10 yıllık Tawny şarabının olması. Bu fiyata biraz yansıyor böyle 3-4 euro olarak ama kesinlikle değecek.
Bizim seçimimiz ne derseniz biz iyice otantik bir seçime gidiyoruz. Şarap üreticilerine bakarsanız bir şey dikkatinizi çekecek. Birçoğunun ismi İngilizce. Taylor's, Cockburn, Graham's, Sandemans gibi yabancı isimler var. Çünkü aslında burada yüzyıllar boyunca şarap üreticileri hep yabancı ülkelerin egemenliğinde kalmış. Fakat biz Portekiz bir aileye ait bir şarap mahzeni bulduk. Şimdi oraya gidiyoruz. Bizi takip edin. Bu şarap turlarına katıldığınızda genel olarak firmalar bölgede yetişen şarap türleri ve kendi üretim teknikleri hakkında bilgiler veriyorlar. Sonrasında ise 2-3 farklı şarabın tadımı yapılıyor. Porto'ya gelip de Porto şaraplarının tadına bakmamak olmaz. Hele ki bunu böyle bir deneyimle yapmak çok daha güzel. Turların fiyatları firmadan firmaya değişse de ortalama 15 euro civarı. Eksiksiz bir Porto gezisinde bize göre mutlaka olması gereken bir deneyim. Siparişimize çikolata ekledik. Bir tane koymuşlar. Bir. Hani kalıp değil yani. Bir top çikolata. 2 kişiyiz ya. 2 bilet aldık en azından. Bir tane daha koy. Porto'da şarap hayatın o kadar içinde ki mantarı sadece şarap tıpası olarak değil birçok malzemede kullandıklarını gördüğümüzde bunu daha iyi anladık. Köprüden manzaranın en güzel gün batımı zamanında olduğunu söylemiştik. Videomuzdaki birinci gün kısmını eklemedik ama zaten biz de dün günü burada batırmıştık. Bugün için ise sizlere 2 alternatif gün batımı noktası daha paylaşmak istiyoruz. Porto'da en güzel gün batımı manzarası için size köprünün üzerini tavsiye etmiştik. Ona 2 tane ekleme yapalım. Eğer köprüyü üst katından geçecek olursanız Gaye bölgesine geçtiğinizde hemen sağ tarafınızda Mora bahçelerini göreceksiniz. Zaten orada birçok insan olacak gün batımını izleyen. Oradan da gün batımını izleyebilirsiniz. Veya biraz daha yukarı çıkarsanız hemen köprünün üzerinde bir manastır var. O manastırın avlusundan da çok güzel bir gün batımı izleyebilirsiniz. Aslında bu Mora bahçeleri ve bu manastırın avlusunun bir artısı var. Çünkü buralarda manzaranıza aynı zamanda köprüyü de ekliyorsunuz. Bugün maalesef güzel bir gün batımı olmayacak. Biraz bulutlu bir hava var ama bu demek değil ki siz geldiğinizde de böyle olacak. O yüzden listenize mutlaka not edin. Gün batımında ya köprüde ya Mora bahçesinde ya da bu manastırın avlusunda olun. Serra do Pilar Manastırı ile başlayalım. Şehrin birçok yerinden görebileceğiniz bu manastır, Gaye bölgesindeki en önemli ve en dikkat çeken yapılardan birisi. Ve dediğimiz gibi avlusundan harika bir Porto manzarasına sahip. Mora bahçeleri ise bize göre Porto'da gün batımını izlemenin en keyifli yeri. Nedenini zaten bu görüntülerden anlayacaksınız.
İlk akşam Porto'ya gelip manzarayı gördüğümüzde şu 500 yıllık manastırın altındaki tarihi kemerlere ben karşıdan dedim, bu dedim katlı otopark mı? İnsan bütün hayatında Türkiye'de yaşayınca 15. yüzyıldan kalma yapının altına otopark yapılır yani, neden yapılmasın diyor yani. Yapacak bir şey yok. Evet, güneş battı ama Porto'da daha gün bitmedi. Gecesi de ayrı bir güzel çünkü bu sevimli şehir. Sizinle şöyle birkaç tutam Porto gece görüntüsü de paylaşalım. Maalesef Porto'nun sonlarına yaklaşıyoruz. Haliyle bizi böyle biraz bir hüzün kapladı. Ama yapacak bir aktivitemiz daha var. Birazdan bir fado konserine gideceğiz. O Portekiz'in geleneksel fado müziğini dinleyeceğiz. Güzel bir Porto finali olacak. E cada vez que eu cantasse, ai meu amor, se bastasse, sabes que é por ti que eu canto. E cada vez que eu cantasse, ai meu amor, se bastasse, sabes que é por ti que eu canto. Pode chorar, pode sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Que só se encontra uma vez, mas se vê-lo só nas primeiras. É ver a luz da lua quando flutua no azul do céu altaneira. Ai, da lua quando flutua no azul do céu altaneira. Porto seyahatimizin sonuna geldik ama bu bizim için bir son değil. Biz burayı gerçekten çok sevdik. Bizim Porto'ya daha yollarımız çok kesişecek gibi duruyor. Yollarımız kesişene kadar izlemeniz için size bu seyahat rehberini hazırladık. Umarım keyif almışsınızdır. Size Porto'yu sevdirebilmişizdir. Bir sonraki seyahatimizde görüşmek üzere. Bu arada benim aklım hala fadoda. Tüylerim diken diken. Deus fez os teus, não fez mais.